Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Patates mantısı nasıl yapılır onun tarifini vermek istiyorum. Tarifimize hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 4,5 su bardağı unun üzerine 1 adet tam yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağına yakında suyu azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru tezgah üzerine alarak toparlamaya çalışıyorum. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamuru toparladıktan sonra pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hazırladığım hamuru üzeri kapalı bir şekilde 5-10 dakika dinlenmeye bırakalım. İç harcı için 1 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Zeytinyağı ile kavurmayı bırakıyorum. 4 adet haşlanmış patatesi de çatal yardımıyla ezerek püre haline getirelim. Evet, patatesin hepsini püre haline getirdim gördüğünüz gibi. Soğanları kokusu çıkana kadar kavuralım. Patates püresini ekleyerek birlikte kavuralım. Bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum ve karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Evet, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, kırmızı pul biber ve dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Biraz da karabiber ekledikten sonra karıştırıyorum. Daha sonra altını kapatarak kendi halinde soğumaya bırakalım. Evet, dinlendirdiğimiz hamuru ortadan ikiye keserek beze haline getirelim. Biraz un serperek orta incelikte olana kadar oklava yardımıyla hamurumuzu açalım. Evet, bu kalınlık ve büyüklük yeterli olacaktır. Diğer bezimizi de aynı ebatta olana kadar açalım.
Evet, yufkaları açtım. Bir bardak yardımıyla yuvarlak olacak şekilde keselim. Dilerseniz bardak yerine kalıp da kullanabilirsiniz. Evet, yufkaları hızlı bir şekilde bardak yardımıyla kesiyorum. Bu mantıyı dilerseniz kıymalı, peynirli veya patatesli de yapabilirsiniz. Evet, kesme işlemine devam ediyorum. Kalan hamurları toparlayalım. Tekrardan açarak aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, hazırladığımız iç harcın her birine patatesli iç harcımızı pay edelim. Evet, son hamurlarıma da patatesleri pay ediyorum. Evet, hamurları ikiye katlayarak kenarlarını sıkı bir şekilde kapatalım. Hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Evet, bir de yakından göstermek istiyorum. Evet, ikiye katlayarak kenarları sıkı sıkı kapatalım. Evet, sabırla hamurlarımı kapatmaya devam ediyorum.
Kapattığım hamurları bir fırın tepsisine alıyorum. Evet, mantılar artık pişmeye hazır. Büyük bir tencerede su kaynatalım. 2 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yaptıktan sonra tuzun erimesi için karıştırıyorum. Evet, kaynayan suya mantılarımızı hızlı bir şekilde atarak pişirmeyi bırakalım. Arada da yapışmamaları için biraz karıştıralım. Evet, son mantıları da attıktan sonra kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye bırakalım. Evet, mantımız pişerken bir yandan sosunu hazırlayalım. 1 gram tereyağını erittim. Köpük haline gelince üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Evet, sosumuz artık hazır. Pişen mantıları süzerek servis tabağına alalım. Mantıyı artık servise hazırlayalım. Erittiğimiz yağdan bolca üzerine gezdirelim. Evet, mantının olmazsa olmaz yoğurt sarımsağı da üzerine gezdirelim. Tekrardan sos gezdirerek dilediğiniz baharatla ikramı hazırlayabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.